Bölüm 556, Cesur Lofeng, Dragon Tower gezegeni, mutlak başlangıç bölgesinde üretilen eski bir gezegendir. Eğer normal bir yıldız alanında olsaydı bu tür devasa gezegenler var bile olmazdı. Ancak gizli bölgenin kıyaslanamayacak kadar yoğun evren enerjileri üretimi ile birçok özel gök cismi ve yaşamın bulunduğu evren gizli bölgesinde ayrı bir yol açılmaktadır. Yerçekimi dünyanınkinin 10.812 katı mı? Hava, %98 nitrojen mi? Tamamen zırhlı Lofeng geniş ormanın içinde yürüyordu, sol kolundaki ekran ona özel detayları gösteriyordu. Kulakları hareket etmeye başlarken etrafına baktı. Orada bir şey var. Şu an. Botları aşağıdaki çürümüş dallara ve yapraklara yavaşça bastı. Bir anda 100 kilometre ötede ortadan kayboldu. En az 30 metre kalınlığındaki yaşlı bir ağacın dalına çömeldi. Ağacın bükülmüş boynunun etrafında yeşil ve sarı karışımı bir renk görülebiliyordu. 10 kilometre uzaklıktaki devasa şeye baktı. Bu vizyonuyla 10 kilometre uzaklıktaki bu devasa ejderhayı açıkça gördü. Teraziler bile açıkça görülüyordu. 1200 metre boyunda, vücut uzunluğu en az 1600 metre 700 metrelik kısa kuyruğuyla tüm vücudu pullara benzer mor taşlarla kaplı gibiydi. Başı çok büyüktü, özellikle de son derece çirkin görünen kan rengi ağzı. Tek bir yudum bütün bir nehri yok edebilirdi. 4 toynağı güçlüydü. Bu nedenle koşma yeteneği inanılmazdı. Çevredeki 10.000 kilometrede liderdi. Bu T-Rex türü, kaya ejderhası, yüksek saldırı yeteneklerine sahipti. Yukarıda uçan, 100 metre genişliğinde kanatları olan ejderhaların siyah bulanıklığı kükrüyordu. Yani, kaya ejderi, uzakta bir görüntü izi bırakarak şiddetle ileri doğru koştu. Koşarken aniden ağzını açtı ve kan renginde bir ışık parlayarak kanatlı ejderhalardan birine çarptı ve kükreyerek dağılmalarına neden oldu. Ve ışığın çarptığı ejderha çılgınca mücadele etti. Ancak o kan rengi ışığın ardından ağzına sürüklendi. Kaçha, o 100 metre uzunluğundaki ejderha temiz bir şekilde yenildi. Ang, kaya ejderi sözlerini bitirdikten sonra mutlu bir şekilde kükredi. Uzaktaki ormanda. Lofeng dalın üzerinde durdu ve kol bilek bandına baktı ve üzerindeki veriler açıkça görülüyordu. Kaya ejderhası, olgun, evrenin 9. seviye zirvesi. Hedeflerden biri. Şu an. Ekran karmaşık resimlere dönüştü. Üzerinde birçok farklı türde ejderha vardı. Hiç şüphe yok ki, hedeflerin hepsi evrenin 9. seviye zirvesiydi. Dragon Tower gezegenindeki görev dragon avlamaktı. Görev, bu hedeflerin hepsini öldürmek ve her birinden günümüze kadar belirli bir malzeme elde etmekti. Hepsini öldürdükten sonra, biri geri döndüğünde 10.000 puanla ödüllendirileceklerdi. Görev yeterince basit görünüyordu. Birini öldürmek gerçekten kolaydı. Ancak içeride hala gizli tehlikeler vardı. Ejderha Kulesi gezegeninde yalnızca bu zayıf ejderhalar yoktu. Lofeng'e göre bu seviyedeki savaşçılar, evren seviye 9'ları gerçekten zayıftı, başka birçok alan lordu ve hatta sektör lordu seviyesindeki ejderha ırkları da vardı. Bir sektör lordu zirve ejderha ırkının bozulduğu anda, otomat gemisinin yıldız yok edici topu bile bir süre saklandıktan sonra tek atış yapabilir. Ve gezegenin içinde sayısız ejderha vardı. Eğer etrafı sarılmış olsaydı, gemide oturuyor olsa bile kaçamayacaktı. Kaya ejderhası mı? Lofeng başını salladı, birincisi. S.O.O. Bir bulanıklığa dönüştü ve ortadan kayboldu. 10 kilometre uzakta, ormanın içinde tamamen yemek yiyen kaya ejderhası kükrüyor ve gururla etrafa bakıyordu. Gurur duymaya hakkı vardı. Çünkü ejderhaların büyüme döneminde neredeyse %90'ı bebeklik döneminde yenilir veya öldürülür. Çok azı gerçekten yaşamayı ve olgunluğa ulaşmayı başarıyor. Ejderha Kulesi gezegeninde olgunlaşmış ejderhalar, en zayıfları en azından evren seviyesindeydi. Bunlardan herhangi biri bir bölgeyi kontrol edebilir. Elbette bölgelerin boyutları farklıydı. Gitmek. Lofeng havada belirdi ve etrafındaki altın ışık 3 metre uzunluğunda koyu altın rengi bir bıçak oluşturdu. Nansen silahlanmanın 5. seviyesi. Uzay dilimleyici. XYU. Ang, kaya ejderinin devasa kafası hafifçe döndü ve havada ona bakan küçük noktayı gördü. Altın rengi bir ışık parladığında hoşnutsuz bir kükreme sesi çıkardı.
Dönüp kaçmak istedi ama biçimsiz uzay basıncının onu sardığını hissetti. Biraz yavaşladı. Cih! Altın ışık ejderhanın kafasından geçti, cih! Çılgınca sağa sola savruldu. Bundan sonra altın ışık kafadan uçtu ve Lofeng'e geri döndü. Kaya ejderhasının kocaman gözleri iri gözlerle küçük noktaya baktı. O noktanın ne kadar korkunç bir yaşam formu olduğunu bilmiyormuş gibi görünüyordu, sonrasında bilinci yok oldu. Gürültü. Kaya ejderhasının devasa gövdesi yere çarparak yerin biraz sarsılmasına neden oldu. Yani, Lofeng cesedin üzerine indi ve botları mortaş pulların üzerine bastı. Etrafına baktı ve sanki bir dağdaymış gibi hissetti. Terazileri göğsünde topluyor. Lofeng parladı ve ejderhanın göğsünde belirdi. Ruh enerjisini kullanarak onun pullarından birini aldı ve onu uzay yüzüğünde tuttu. Şu anında uzaktaki vahşi doğaya indi. Çimlerin arasından etrafına baktı, bir sonrakine. Geniş ejderha kulesi gezegeni, sektör lordu seviyesinin altındaki her şey şüphesiz Lofeng'in ellerinde ölür. Giydiği renkli çizmeler ve pantolon zırhlarından bahsetmiyorum bile, bunların hepsi ucuz alaşımlı malzemeler olmasına rağmen hala E9 sınıfındaydı. Lofeng'in en güçlü zırhı hala içindeki bulut temas zırhıydı ve şu anda zaten alan lordu seviye 9'a ulaşmıştı, Blood River dünyasındaki 80 yıl itiriydi. Sadece ona güvenerek sektör lordu seviyesindekilerin hepsini ortadan kaldırabilirdi. Lofeng'e göre en büyük sorun şuydu. Puanları kullanarak sektör lordu seviyesine ilerlemesine nasıl izin verilir? Yeterli parası olmadığı için parayı kullanmaya dayanamıyordu. Sadece bekleyebilirim. Yapabileceğim tüm görevleri yerine getirdiğimde ve ilkel bölgeye girdiğimde, insan vücudunun etki alanı lordu seviyesine yükselmesine izin vereceğim. Bu şekilde öğretmenimin mirasının en büyük kısmını elde edebilirim. Dagon Tower gezegen görevi, tehlikeli seviye, 39 günde 10.000 puan toplayarak bitirdi. Uzay uçurumu görevi, tehlikeli seviye. Tamamlamak için 21 gün kullandı ve 15.000 puanla ödüllendirildi. Lofeng, görevleri tamamlama yolculuğuna başladı. Virtual Universe şirketinin kurallarına göre bu görevleri yalnızca evren seviyesindeki dahiler üstlenebilirdi. Etki alanı lordları dışarıdaki bölgelere gönderildi ve sektör lordları ölüm kalım eğitiminden geçmek zorunda kaldı. Ve evren seviyesindeki dahiler her yüzyılda bir en fazla 10 görev üstlenebilirdi. Sürekli görev almalarını önlemek için her birinin toplam sayısı sınırlıydı. Evren seviyesindeki bir dahi için imkansız seviyedeki bir görevi tamamlamanın kısıtlamaları vardı. Bir ilk bölge üyesi en fazla 3'ü üstlenebilir. Mutlak başlangıç üyeleri sadece 2 tane alabilir. Gökyüzü, kara ve son aşama üyeleri yalnızca bir adet alabilir. Bu onların güvenliği açısındandı. Eğer kişinin gücü yeterli değilse imkansız seviyedeki görevleri üstlenmek intihar olmaz mıydı? Kaynak dağıtımı da vardı. İmkansız seviyedeki görevler kıyaslanamayacak kadar tehlikeliydi. Ancak verilen puanlar son derece saçmaydı. İlk bölge üyeleri yalnızca 3'ü yapabildiler, bu da partinin en yüksek rakamıydı. Tehlikeli seviyedeki görevler, ilk bölge üyelerinin 15'e kadar yapabileceği görevler. Mutlak başlangıç üyeleri 10 yapabilir. Gökyüzü ve kara üyeleri 6 yapabilir. Son aşama üyeleri 3 yapabilir. Zor seviye görevleri. Puanlara göre Lofeng hiçbir zaman güvenli, normal ve zor seviyeli görevleri düşünmemişti. Verilen puanlar çok içler acısıydı. İmkansız seviye görevlerinde en düşük puan miktarı 100.000'di. Hatta 10 katı puanla 1 milyona ulaşanlar bile vardı. Tehlikeli seviye görevlerde normalde 10.000, 20.000 ve en fazla 100.000 puan veriyorlardı. Zor seviyenin tamamı 1-2.000 puan civarındaydı. Normal seviye 1-200 puan civarındaydı. Güvenli seviyeden bahsetmeye bile değmezdi. 6 ay sonra. Kardeşim, sen harikasın. Tek kelimeyle fazla harika. Lanet olsun, o kadar uzun zaman oldu ve 4 tehlikeli seviye görevimi tamamladın. Luka, Lofeng'e bakarken bir hayalet görmüş gibi görünüyordu. Yanındaki Rongjun da ona baktı. Lofeng oturdu ve şarap kadehini kaldırdı ve gülerken şöyle dedi, bu kadar şaşırma. Bana soran sen değil miydin, kardeşlerime yalan söyler miydim? Ancak, hepinize anlattıktan sonra, şu halinize bakın ifade.
Kan Nehri Dünya görevinizde dahil olmak üzere zaten 5 tehlikeli seviye görevi tamamladınız değil mi? Luka düşündü. Bildiğim kadarıyla tehlikeli seviyedeki görevler birçok gizli bölgede geçiyor. Bunlardan sadece 5'i mutlak başlangıç bölgesinde bulunuyor. Bu kadar kısa sürede bu kadar çok görevi tamamlamak, eğer başka bir yıldıza gitmek zorunda kalsaydınız bölgelerde sadece yolculuk süresi yeterli olmaz. Luka, Lo Feng'e baktı, mutlak başlangıç bölgesindeki tüm tehlikeli seviye görevlerini tamamladın mı? Akıllı. Lo Feng gülümsedi ve başını salladı. Kötü. Luka başını salladı, zaman kazanmak için görevleri bir ciddiye almıyorsun. Zaten tehlikeli seviyedeki görevlerden sadece 3 tanesi en yüksek puanı veriyor. Lo Feng kayıtsızca gülümsedi. Ve mutlak başlangıç üyeleri tehlikeli seviyedeki görevlerin en fazla 10'unu yapabilir, hala kredim var. Ah! Lo Feng, omzunda duran yumruk büyüklüğündeki babataya baktı. Luka, Rongjun, öğretmenim beni arıyor, önce ben gideceğim. Öğretmen? Devam et. İkisi onu durdurmadı. Lo Feng bir ışık huzmesi haline geldi ve Luka'nın villasından ayrılıp kendi evine doğru yola çıktı. Villasının antrenman sahası içinde. Uzun boylu ve sağlam gerçek yan imparatoru altın kürkünü yüzüne sürdü. Öğrencisine baktığında ifadesi şok gibiydi. Gerçek yan, trilyon yılı aşkın kadim bir varlıktı. Ancak birçok öğrencisi arasından yalnızca 3 ila 5 tanesi onu gerçekten gururlandırabilirdi ve Lo Feng de onlardan biriydi. Sen çok yeteneklisin. Gelişmeniz giderek daha şaşırtıcı hale geliyor. Gurur duymaya ve kendine güvenmeye hakkın var. Lo Feng'e bakarken kaşlarını çatarak yüzündeki kürkü ovuşturdu. Zaten art arda 5 tehlikeli seviye görevi tamamladınız. Ancak hala imkansız seviye var. Bu imkansız seviye. Neden buna imkansız deniyor? Ölüm oranı %90 civarında. Kim girdiyse kendinden çok emindi. Ancak ölüm oranı hala %90'a ulaşıyor. Kendine bir bak, daha ilk eleme mücadelesine bile katılmadın ve yeni bir girişimde bulunuyorsun. İmkansız görev. Konuş, sana aceleci ve deli mi demeliyim yoksa kendinden emin mi demeliyim bilmiyorum. Turuyan, önündeki sevgili öğrencisine baktı, ona tavsiyede bulunmadan edemedi. Hocam ben kararımı verdim ve kendime çok güveniyorum. Lo Feng dedi. Bölüm 557, İmkansız görev. Lo Feng öğretmeninin önünde çok mütevazıydı, ancak cevabı sarsılmaz bir kararlılıkla doluydu. Gerçek yan imparatoru, önündeki saygılı öğrencisine baktı ve gülümsemeden önce başını salladı. Lo Feng, kararın oldukça pervasız. Ancak benden önce bile kararlı ve sarsılmaz görünüyorsun, bu iyi. Güçlü bir savaşçı olmak için kişi sürekli olarak düşünmeli ve gelişmek için kendi hatalarını keşfetmelidir. Ve eğer kişi kendi hatalarını düşünüyorsa karar doğrudur. Buna inanmalı ve devam etmelidir. Madem kararını vermişsin, seni caydırmaya çalışmayacağım. Tek bir şey var, canlı geri dön. Turuyan bu öğrenciye en iyi döneminde baktı. Trilyon yıllık ömrü boyunca birçok müridin öldüğüne tanık olmuştu. Öğretmenim, mutlaka canlı olarak döneceğim. Lo Feng saygıyla eğildi. Devam et. Turuyan başını salladı ve el salladı. Lo Feng eğildi ve eğitim alanını terk etti. Turuyan, onun gidişini izledi ve gözleri karmaşıklık duygusuyla dolduktan sonra ortadan kayboldu. Eğitim alanından çıkan villadaki personel ve gardiyanlar Lo Feng'i görünce eğildiler. Majesteleri. Majesteleri. Grup inanılmaz derecede saygılıydı. Ancak Lo Feng kaşlarını çattı ve düşündü. Öğretmen haklıydı, imkansız görevleri denemeye cesaret edenlerin hepsi de son derece kendinden emindi. Ancak ölüm oranları hala %90 kadar yüksekti. Mosha klan üyesi ve altın boynuzlu canavara sahibim, hayatta kalma şansım var yetenek onlarınkinin 10 katı olmalı ama dikkatsiz olamam. 6 ayda sadece 4 tehlikeli seviye görevde, aslında tehlikeyle karşı karşıya kaldığı 2 durum vardı. Anında Mosha klan üyesine geçti ve 9. seviye alan Lord Mosha'ya güvendi ve bu inanılmaz bir kaçış hızıydı. Tehlikeli düzeyde bile sorunla karşılaşabilseydi. Bu imkansız seviyedeki görev sırasında doğal olarak hiç dikkatsiz olamazdı. Lo Feng çalışma odasına girdi, masasının önüne oturdu ve dizüstü bilgisayarı açarak sayfaları açtı. Güvenli seviye, normal, zor, tehlikeli, imkansız. İmkansız.
Lo Feng tereddüt bile etmeden ona bastı. De diye ekrandan delici bir ses yankılandı. Lo Feng, bu ağır bir hatırlatma, bu imkansız seviyedeki bir görev. Mutlak başlangıç ve ilk bölgeden birçok üyemiz geçmişte hayatını kaybetti. Eleme turlarını geçtikten sonra gidip denemenizi tavsiye ediyoruz. İmkansız görev. Elektronik ses çalışma odasında yankılandı. Çıkmak istiyorsanız lütfen seçiminizi iptal edin. Devam etmek istiyorsanız lütfen onaylayın. Onayladığınız anda geri dönemezsiniz. İmkansız görevi üstlenmek zorunda kalacaksın. Lo Feng gülümsedi ve onayla tuşuna bastı. Sayfa kendini yeniledi ve yeni bir sayfa ortaya çıktı. Bu sayfa yalnızca imkansız göreve başlayanların görebileceği bir sayfaydı. Sayfanın hemen üstünde bir satır vardı. İmkansız görev, ölüm oranı %90, imkansız görevde hayatta kalma güç ve şans gerektirir. En fazla 2 imkansız görev seçebilirsiniz, lütfen akıllıca seçin. İşte imkansız görevlerin listesi. 1. Araf uçurumu, sanal evren şirketinin ana bölgesi. 2. Bulut Sarayı, Büyük Balta Dojosu başlangıç tanrısı bölgesi. 8. Demon Mountain, sanal evren şirketinin mutlak başlangıç bölgesi. 12. Ölüm Yıldızı, evren paralı askerleri ittifakı onur bölgesi. 18. Kan İblis kıtası, evren 1. banka damlayan kan bölgesi. Lo Feng listeye baktı ve kaşlarını çattı. Toplam 186 tehlikeli seviye görevi var. Ancak bu imkansız seviye listesinde sadece 18 var, içler acısı. 18 imkansız seviye görevi vardı. Bunlardan 4'ü sanal evren şirket bölgelerindeydi. Diğer 14'ü Büyük Balta Dojosu, Evren Paralı Asker İttifakı, Evren Galaksi Bankası ve Evren 1. Banka bölgelerindeydi. Lo Feng bu isimlerden her birinin tehlikesini, neden imkansız isimlendirildiklerini ve bunların sadece insanları korkutmak için ayarlanmadığını hissedebiliyordu. Önce ciddi olarak onlara bakacağım. Bu imkansız bölgeler hangi yerler? Lo Feng açıldı ve içinden geçti. Her görevin ayrıntılı tanıtımları ve istekleri gösterildi. Verilen farklı puanlar. En düşük ölüm yıldızı görevi, ancak bu görevin içinde toplam 3 seçenek vardı ve her biri 100.000 puan kazandırıyordu. Bir araya getirildiğinde oldukça fazlaydı. En yüksek Araf uçurum görevinde yalnızca bir tane vardı ve verilen puanlar 1 milyondu. Her birinin ayrıntılı bilgilerini okuduktan sonra toplam yarım saat sürdü. Nefes al. Lo Feng soğuk havayı içine çekti. Ekrana bakarak usulca şöyle dedi, gerçekten çok kötü, daha önce söylendiğinde yanlış değildi. Bu görevlerde hayatta kalmak için güç şarttır, ama yine de şansa ihtiyacınız var. Benim bile, şansım kötüye giderse ve ben ölürsem her şeyin ortaya çıktığı bir kabusun ortasındayım, hayatta kalamayabilirim. 18 görev, hepsi son derece anormaldi. Şansım çok kötü olmadığı sürece hala bir garantim var. Hangisini seçeceğim? Lo Feng korkmuyordu ya da endişelenmiyordu bile. Gerçekte evrende %100 güvenli veya garantili hiçbir şey yoktu. Dünyanın normal insanları için bile, yürüyen ve kendi işine bakan birinin üzerine bir çiçek vazosu düşebilir. Tüm kurallara uyulsa bile sarhoş sürücüler size çarpabilir. Lo Feng gibi güçlü bir savaşçı için bile şanssız olsaydı. Bazı trajik sorunlar yaşayan, bunu dışarı çıkaran ve etrafındaki tüm serserileri öldüren mutlak bir varlıkla karşılaşabilir. Veya evrene dolaşarak gizli bölgelere girip herkesi öldüren bir böcek klanı veya otomat grubu saldırısı olabilir. Her şeyi hesaba katarak, herhangi bir görevi geçmenin %100 güvenli bir yanı ya da %100 garantisi yoktu. Şeytan Dağı mutlak başlangıç bölgesindeki tek dağdır. Açıklamaya göre benim için daha uygun görünüyor ve aynı zamanda yakın. Bunu ben seçeceğim. Lo Feng'in gözleri parladı ve hafifçe vurdu. Lütfen Şeytan Dağı görevi seçiminizi onaylayın. Seçim başarısı. Lütfen kalkış saatini girin, sanal evren şirketi insanların size oraya göndermesini ayarlayacaktır. Lo Feng derin bir nefes aldı ve başını salladı. Şeytan Dağı mutlak başlangıç bölgesinde gizemli antik bir yerdi. Uzayda yüzüyordu. İblis Dağı'nı çevreleyen toplam 9 antik gezegen vardı. Bu gezegenlerde hayatta kalan birçok yerli vardı. Sayısız kişi İblis Dağı'nı keşfetmek için kendi gezegenini terk ederdi,
Çünkü ancak İblis Dağı'ndan sağ kurtularak sanal evren şirketine kabul edilebilir ve sanal evren şirketinin bir üyesi olabilirlerdi. Evet. Blood River dünyasından farklı olarak Demon Dağı ve çevresindeki 9 antik gezegen, Virtual Universe şirketi tarafından gölgelerden kontrol ediliyordu. Elbette gizem seviyesi açısından o İblis Dağı daha da gizemliydi. Şeytan Dağı görevi 1. İblis Dağı'nda 3 ay hayatta kalın, 100.000 puan. 2. İblis Dağı'nda 3 yıl hayatta kalın, 300.000 puan. Sadece bu iki basit görevin tamamlanması gerekiyordu. Basitçe hayatta kalmak. Ancak daha fazla okuduktan sonra Lo Feng hayatta kalmanın çok zor bir şey olduğunu fark etti. 2 gün sonra, Lo Feng'in yıldız parçası bölgesine bir evren gemisi indi. Majesteleri Lo Feng. 3 siyah üniformalı adam saygıyla eğilerek gemiden aşağı indi. Hadi gidelim. Bulutla temas eden asma zırhının iç katmanına sahip parlak renkli zırhla Lo Feng başını salladı ve şöyle dedi. Evet. 3 üniformalı adam saygıyla eğildiler ve Lo Feng'i kabin kapısından içeri doğru takip ettiler. Daha sonra kapandı ve yavaş yavaş ayağa kalktı. Majestelerini saygıyla gönderiyorum. Sektör Lordu AODUO ve muhafız grubu arkalarında eğildiler. SOO. Evren gemisi uzak uzayda kayboldu. Evren yolculuğu tamamlandı, karanlık evrende yolculuk. Majesteleri Lo Feng, Şeytan Dağı'na ulaşmak yaklaşık 6 saat sürecek. Öndeki siyah üniformalı adam gülümsedi. Kolunda gümüş iplikler vardı. Lo Feng başını salladı. Değil mi, siz insanları Şeytan Dağı'na göndermeye adanmış bir ekipsiniz. Lo Feng aniden sordu. Siyah üniformalı adam gülümsedi ve eğildi. Evet. Mutlak başlangıç bölgesindeki tüm evren seviyesi üyeleri, İblis Dağı'na doğru gittikleri sürece, onları gönderecek kişi benim. Ölüm oranı nasıl? Lo Feng sordu. Fikrim yok. Siyah üniformalı adam gülümsedi. Onları alsam da, hayatta kalanlar geri döndüğünde, onları geri gönderen sanal evren şirketinin üyeleri Demon Dağı'nda özel olarak konuşlanmış durumda. Bu nedenle kaç tanesinin öldüğünü bilmiyorum. Ancak meslektaşımdan şunu öğrendim, oldukça yüksek olduğunu duydum. Ah! Lo Feng başını salladı. Ancak majesteleri, siz de dahil olmak üzere, oraya toplam 3 kişinin gittiğini söyleyebilirim. Siyah üniformalı adam söyledi. 3. Lo Feng kaşlarını çattı. Bunlardan biri ilk bölge üyesi, biri son aşama üyesi ve üçüncüsü de sensin. Ancak hepsi zaten İblis Dağı'nın içinde. Adam gülümsedi, bundan sonra bunları almaktan sorumlu olan kişi meslektaşımdır. Lo Feng başını salladı. Evren düzeyindeki ilk üye mi? 3 son sınıf öğrencisi ve Bolan ve Longyun, toplamda 5 kişi oluyorlar. Sıralama mücadelesinde onlarla karşılaşabilirdi, dolayısıyla bu beşlinin ayrıntılarını kontrol etmişti. Kim olabilir, Bolan? Ya da Longyun ya da 3 kıdemliden biri? Bundan sonra Lo Feng dinlenme odasına döndü. Yaklaşık 6 saat sonra evren gemisi bir kez daha evren yolculuğuna çıktı ve asıl evrene geri döndü. Bakmak. İleride Şeytan Dağı var. Kontrol odasında siyah üniformalı adam ileriyi işaret ediyordu. Harici simülatör aracılığıyla Lo Feng, yeşil ve beyaz sisli kaplı bir noktanın bulunduğu uzak alanı açıkça görebiliyordu. Kocaman siyah bir dağdı, inanılmaz derecede görkemli ve devasaydı. Bu dağın çevresindeki uzak çevrede eski gezegenleri görebiliyordu. Durduğu yerden 5 eski gezegeni görebiliyordu. Şeytan Dağı 1,800 milyon km uzunluğundaydı. Tabanında genişliği ise 3,200 milyon km. Siyah üniformalı adam uzaydaki o görkemli dağı işaret etti. Şeytan Dağı, sanal evren şirket çalışanlarımızın buna verdiği addır. 9 kadim gezegendeki yerlilerin hepsi burayı kutsal toprak, yasak bölge, miras alınmış yasak toprak veya benzerleri olarak adlandırır. Büyük miktarlarda yerliler dağa girer. Sayılar açısından bakıldığında sanal evren şirketinin üyeleri oradaki yerlilerin 10.000'de biri bile değil. Bölüm 558, Şeytan Dağı, Demon Mountain görkemli bir şekilde uzayda yüzüyordu. Bu Şeytan Dağı kesinlikle çok büyüktü. Yalnızca dağın eteğindeki herhangi bir platform veya herhangi bir kanyon, dünyanın yüzey alanına eşdeğerdi. Bu nedenle, İblis Dağı'nın eteğinde, bazıları 10.000'lik kadar yüksekliğe sahip birçok muhteşem saray vardı.
Böyle saraylar inşa edebilenlerin hepsi ölümsüzlerdi. Yüksek sesle anons yapmak yasaktır. Birbirleriyle kavga etmek veya öldürmek yasaktır. Kanyonun dışına uçmak yasaktır. Bu kuralları çiğneyen herkes derhal öldürülecektir. Güçlü bir ses kanyonda yankılandı. Kanyonun içinde bağdaş kurarak oturan, taşlara yaslanan ya da grup halinde sohbet eden çok sayıda silüet vardı. Hepsi iki eli, iki ayağı, iki gözü, burnu ve ağzıyla birbirine oldukça benziyordu. Boyları bile dünya insanlarınınkine benziyordu. Tek fark hepsinin alnında iki kavuslu boynuz olmasıydı. Bazılarının rengi siyah, bazılarınınki ise gümüşi beyazdı. İlk bakışta o kanyonda en az 1000 kişinin olduğu görülüyordu. "Öğretmenim, burada ne kadar bekleyeceğiz? Şeytan da o kadar uzun süredir kapalı ki, sanal evren şirketi bizi içeri almıyor." Zırhlı ama çıplak silahlı siyah boynuzlu bir genç yumuşak bir sesle konuştu. Yanında 6 erkek ve kadın daha vardı ve merkezde mor zırhlı yaşlı bir adamın etrafını sarmışlardı. 8 kişiydiler. Mor zırhlı yaşlı adam sektör lordu seviyesindeydi. Öğrencilerine gelince, ikisi alan lorduydu, geri kalan 5'i ise evren seviyesindeydi. Girebilmemiz için 10.000 kişiye ulaşmaları gerekiyor. Yaşlı adamdan yaşlı bir ses yankılandı. "Öğretmen." Temiz bir ses duyuldu. Gümüş boynuzlu genç bir bayan kendini tutamayıp şöyle dedi: "Buraya birçok gezegenden gelen savaşçılar bazen çok sayıda olur, bazen de sadece birkaç tane olur. Hiçbir örnek yok. Şu anda biz sadece 6.000'in biraz üzerinde toplandık, kim bilir 10.000'e ulaşana kadar ne kadar beklememiz gerekecek. Sanal evren şirketinin kurallarına karşı gelmek mi istiyorsun?" Mor zırhlı yaşlı adam döndü ve öğrencilerine dik dik baktı. Kadın dudaklarını ısırıp sustu. "Sabırla bekle." Yaşlı adam bağırdı. "İçinizden herhangi biri orada bir ay hayatta kalabilirse, sanal evren şirketine kabul edileceksiniz. Ardından uçsuz bucaksız evreni keşfedebileceksiniz. Geniş evrenle karşılaştırıldığında, bizim 9 yıldızımız, okyanus çok küçük." 7 öğrencinin gözleri parladı. Sağ. 9 yıldızlı okyanus, 9 antik gezegenin bir araya toplanmış adı, tarihte sanal evren şirketine giren birçokları olmuştur. Bazıları evreni keşfetmeye gitti ve kendi mezheplerini kurmak için geri döndüler ve ileri teknolojiyi geride bıraktılar. Bu deneyimler ve olaylar, 9 yıldızlı okyanusun, uçsuz bucaksız evrenin harikalarından haberdar olmasını sağladı. Unutmayın, eğer bunun çok tehlikeli olduğunu düşünüyorsanız ve bir ay daha dayanamayacaksanız, hemen çıkmanın bir yolunu bulun. Mor zırhlı yaşlı adam şöyle dedi: "Önce güvenlik. Bu sefer geçemezseniz, her zaman geri dönüp daha güçlü olduğunuzda tekrar deneyebilirsiniz." Anlaşıldı. 7 öğrenci başlarını salladılar. Birden, uzaktan kontrollü bir anons duyuldu ve 8'i hemen ayağa kalktı. "Öğretmenim, şuraya bakar mısın?" Sanal evren şirket görevlisi. Kanyondaki binlerce kişi de dahil olmak üzere 8'i, görkemli saraydan uçan gümüş zırhlı insanlardan oluşan büyük gruba şok olmuş görünüyordu. Bunlar sanal evren şirketinin görevlileriydi ve yüksek miktarda güç ve yetkiye sahiplerdi. Yerli sektör lordları bile onları gücendirmeye cesaret edemiyordu. Bu kadar çok mu? 100'e yakın. Neden bu kadar çok görevli var? Sektör lordu yerlilerin binlerce evren seviyesi son derece şok olmuştu, ancak hiç kimse yüksek ses çıkarmaya cesaret edemiyordu. Çünkü kurallara uymayan herkesin tek sonu ölümdür. "Bak, bir gemi. Vay canına, ne güzel bir gemi." Binlerce yerlinin gözleri parladı. Uzakta bir evren gemisi hızla yaklaştı ve kanyonun üzerinde hızla durdu, kabin kapısı açıldı. Renkli zırhlı siyah saçlı bir genç dışarı çıktı. 100'e yakın katılımcı uçarak geldi, hepsi organize bir şekilde toplandı ve saygılı bir şekilde ayakta durdu. Grubun önünde 3 beyaz cübbeli erkek ve kadın saygıyla eğildiler: "Majesteleri Lofeng. Majesteleri Lofeng." 100'e yakın katılımcı saygıyla söyledi. Lofeng havada başını salladı ve ardından ona eşlik eden 3 beyaz cübbeli kişiyle birlikte görevliler aşağı doğru uçtu. "Tanrım! Tanrım!" Beyaz cübbeli görevliler bile onu şahsen mi karşıladı? Beyaz cübbeler, bunlar yasalar tarafından kabul edilen sektör lordlarının zirveleridir, tanrılar gibidirler. Siyah saçlı gencin yalnızca evren düzeyinde olduğunu görebiliyorum.
Binlerce yerli savaşçı gürültü çıkarmaya cesaret edemedi ve yalnızca şaşkınlıklarını gidermek için kısık sesle tartışabildiler. Güçlü gümüş cübbeli görevliler o siyah saçlı gence karşı son derece saygılıydı, sanki o Suniziymiş gibi. Birden, gümüş cübbeli görevlilerden biri büyük gruptan ayrılıp kanyona doğru koştu, binlerce kişinin sesi anında kesildi. İyi dinleyin. Gümüş cübbeli görevli binlerce yerliye soğuk bir ifadeyle baktı. Sanal Evren şirketimizden biri Majesteleri Şeytan Dağı'na girmek ve orada eğitim almak üzere. Bu nedenle, Şeytan Dağı görevine başlamak üzereyiz. Siz de girebilirsiniz, gidip kimlik etiketinizi alın ve Şeytan Dağı'na girmeye hazırlanın. Evet. Binlerce yerli cevap verdi. Görevli uçup gitti ve aşağıdaki yerliler son derece heyecanlıydı. Aslında bir heybet geldi, şansımız yaver gitti. Artık 10.000 kişiyi beklememize gerek yok. Mor zırhlı yaşlı adam yüksek sesle güldü ve onun yanındaki 7 öğrencisi de neşeliydi. Gümüş boynuzlu kadın bunun üzerine şöyle dedi, öğretmenim, bu majesteleri kim, konumu gerçekten yüksek görünüyor. Karargahın majesteleri, Virtual Üniversite şirketi tarafından uçsuz bucaksız evrenden seçilmiş mutlak dahilerdir. Onlar hepinizden onlarca, binlerce ila milyonlarca kat daha güçlüler. Mor zırhlı yaşlı adam ve onu karşılayan 3 beyaz cübbeye sahip olmak için bu heybetin bir tanrı konumuna sahip olması gerekir, dedi. Tanrı gibi mi? 7 öğrencinin hepsi geniş gözlerle baktı. Lo Feng saraya doğru uçtu ve aşağıdaki kanyondaki yerlilere baktı. Majesteleri Lo Feng, bunların hepsi 9 gezegenin yerli savaşçıları. Belirlediğimiz kurallara göre, İblis Dağı'na girmek, en düşük olanı en azından bir evren seviyesi olmalıdır. Dolayısıyla grup içinde çoğu evren seviyesidir. Nokta. Ayrıca bazı alan lordları ve sektör lordları da var. Uzun boylu ve yakışıklı beyaz cübbeli genç gülümseyerek açıkladı ve aynı anda önündeki Lo Feng'i dikkatlice gözlemledi. Lo Feng'in adı yönetim seviyesinde bile saygındı. Bu kişi düşük seviyeli bir yönetim personeli olmasına rağmen Lo Feng'in ilk eleme savaşını bile geçemediğini ve zaten Cennet Köprüsü'nün 7. seviyesini geçtiğini biliyordu. Bu, sanal evren şirketinin üst kademelerinin onu desteklemesine neden olmuştu. Böyle bir insan nasıl ihmal edilebilir? Onu memnuniyetle karşıladılar ve ilk bölge üyesinin geleneklerine göre hareket ettiler, yani onu karşılamak için 3 beyaz cübbe ve gümüş cübbeden oluşan bir takım vardı. Ve genellikle, mutlak başlangıç üyeleri yalnızca bir beyaz bornoz ve 9 gümüş bornoz alırlar. Sarayın ikinci katındaki Lo Feng, beyaz cübbeli gencin rehberliğinde 2. seviyeye girdi. Ve binlerce yerli 1. seviye tek sıra halinde giriyordu. Bunlar sizin kimlik etiketleriniz. Herkes hızla bir tane alacak. Görevli tamamen siyah etiketleri dağıtırken şunları söyledi. Sanal evren şirketine girmek istiyorsanız bunu yapmanın 2 yolu var. Bunlardan biri İblis Dağı'nda bir ay hayatta kalmak. Diğeri ise diğerlerini öldürüp 1000 siyah etiket veya bir kırmızı etiket elde etmek. Siyah etiketler hepinizin aldığı etiketlerdir. Kırmızı etiketler, burada eğitim almak için sanal evren şirketinden gelen majestelerine veriliyor. Yeter ki onlardan birini öldürüp onun kırmızı etiketini alabilesin. Yalnızca sanal evren şirketine girmekle kalmayacak, aynı zamanda ayrıca bir ölümsüzün bile tercih edeceği bir hazineye sahip olacağım. Bu sözler binlerce aborijinin gözlerini parlattı ama hiç de şaşırmadılar. Bu kurallar sayısız yıllar boyunca aktarıldığı için hepsi bunu çok iyi biliyordu. Saray seviyesi 2. Bu senin etiketin. Beyaz cübbeli genç Lo Feng'e kırmızı bir etiket verdi ve gülümsedi. Unutmamalısınız ki, o aborijinlere 500 metre yaklaştığınız anda, etiketler yankılanacak ve kırmızı etiketi taşıdığınızı anlayacaklar ve hemen etrafınızı sararak sizi öldürmeye çalışacaklar. Biliyorum. Lo Feng başını salladı. Ayrıntılı bilgiyi çok daha önce okumuştu. Onun gibi birini öldürmek. Bu yerlilerin hayatları anında değişecek, doğal olarak her şeyi riske atacaklardı. İblis Dağı'nda sizi öldürebilecek olanlar ya yerlilerdir ya da İblis Dağı'ndaki canavarlardır. Beyaz cübbeli genç açıkladı. Doğal olarak, eğer onlar seni öldürebiliyorsa sen de onları öldürebilirsin. 10.000 siyah etiket topladığın sürece ekstra bir ödül kazanacaksın. Bu görev dışında bir ödül. Ekstra ödül mü?
Lo Feng'in gözleri parladı, bunu bilmiyordum. Beyaz cübbeli genç gülümsedi, ekstra ödül, puan ödüllerinden bile daha iyi. Ah! Lo Feng'in kalbi itekledi. Ancak size ödülün ne olduğunu söyleme yetkim yok. 10.000 siyah etiket elde ettiğinizde ödülü de almış olacaksınız. Rahatlayın. Sanal Evren şirketi son derece cömerttir. Beyaz cübbeli genç gülümsedi, 10.000 etiket aldığın sürece bir kez değiştirebilirsin, 20.000 etiket alırsan 2 kez değiştirebilirsin ve bu böyle devam eder. Sınır yok. Lo Feng gülümsedi ve başını salladı. Bu kadar basit miydi? İçeride sadece kaç tane yerli vardı. Ve bunların arasında zirvedeki sektör lordları da vardı. Bu İblis Dağı görevi hiç de basit değildi. İblis Dağı, neden iblis? Aslında yerlilerin tehdidi büyük olmasına rağmen 10.000 etiketi toplamak istemediği ve iyice saklandığı sürece, aborijinlerin tehdidi, İblis Dağı'nın tehdidiyle karşılaştırıldığında sönük kalıyordu. Önden giren İblis Dağı, İblis Not Dağı olacaktır. Arkadaki mağaralardan giren ise Buz Dağı olacaktır. Beyaz cübbeli genç gülümsedi. Sanırım majesteleri Lo Feng 2 farklı bölgeyi biliyor, lütfen hangisinden gireceğinize karar verin. Şeytan Dağı'nın 2 tarafı vardı. İblis Not Dağı ve Buz Dağı olarak 2'ye ayrılmışlardı. Evren evrimleri bu dağda 2 özel ortam yaratmıştı. Bunlar aslında İblis Dağı'nın gerçek dehşetidir. Bölüm 559, resmi Poyu, Lo Feng gülümsedi. İblis Dağı, İblis Notu Dağı ve Buz Dağı olarak 2'ye ayrılmıştı. Buz Dağı tam olarak göründüğü gibiydi. Aşırı soğuk sıcaklıklar vardı. Soğuk inanılmayacak boyutlara ulaştı, mutlak soğuk yalnızca dünya teknolojisinin ölçebildiği ve bildiği bir şeydi. Uçsuz bucaksız evrende mutlak soğuk daha da düşük sıcaklıklara ulaştı. Tıpkı Lo Feng'in yıldız parçasının etrafında döndüğü dev buz gezegeni gibi. Buzdağı gibi. Hepsi son derece soğuktu, hatta evren seviyesindeki beden ve hücrelere zarar verebilecek noktaya kadar. Buzdağının içindeki sıcaklık baştan sona sabit değildi, bazı kısımlar evren seviyesine zarar verebilirdi ve bazı kısımlar o kadar soğuktu ki bir alan lorduna veya sektör lorduna bile zarar verebilirdi. Bu nedenle, eğer biri içeriği keşfederken kazara korkunç derecede soğuk bir bölgeye rastlarsa, anında donup öldürülebilirdi. Buzda, asıl önemli olan vücut üzerindeki etkileriydi. İblis Notası Dağı ruha karşıydı. İblis Notu Dağı geniş ve derindi. Soğuk rüzgarların uğuladığını ve bazen de buna her türden sesin eşlik ettiğini hissedebiliyordunuz. Bu sesler doğal hipnotizmaydı, eğer dikkatsiz davranılırsa hipnotize edilebilirdi. Çünkü farklı bölgelerde farklı hipnotizma seviyelerine sahip farklı sesler vardı. Birkaç korkunç yer, evren seviyesindeki bir kişinin, hatta alan lordunun bilincini kaybetmesine ve et kuklalarına dönüşmesine neden olabilir. Ben Demon Not Mountain'i seçiyorum. Lo Feng dedi. Şeytan Notu mu? Beyaz cübbeli genç şok oldu ve şöyle dedi, Majesteleri Lo Feng, izinsiz girişimi affedin. Bu kadim dağın 2 tarafı. Buzdağı tehlikeli olmasına rağmen etkileri kişinin bedenine karşıdır. Beden ve ruhu karşılaştırdığınızda, ruh çekirdek. Buzdağında mücadele etme şansın hala var. Ancak Demon Not Dağı'ndan etkilendiğin an bilincini kaybedersin, direnemeyeceksin bile. Sorun değil. Lo Feng gülümsedi. Şeytan Notu mu? Doğal hipnoz mu? İrade açısından Lo Feng zaten çoğu sektör lordunun zirvesini aşmıştı ve hatta bir ölümsüzle kıyaslanabilir durumdaydı. Blood River dünyasının öldürücü aura eğitimiyle geçen 80 yıl, iradesini eskisinden çok daha güçlü hale getirmişti. Madem öyle, insanların seni Demon Not Dağı'na göndermelerini sağlayacağım. Beyaz cübbeli genç eğilerek selam verdi. Majesteleri Lo Feng, lütfen ayrılırken kimlik etiketinizi getirmeyi unutmayın. Onu kaybettiğinizde bu, görevde başarısız olduğunuz anlamına gelir. Bunu biliyorum. Lo Feng başını salladı. Bir süre bekleyin lütfen. Beyaz cübbeli genç sarayın geniş salonları boyunca dönüp gitti ve yürüdü, silüeti yıldırım gibiydi, anında çok uzaklara ulaşıyordu. Sadece bir saniye içinde 100 metre uzunluğunda oval şekilli bir evren gemisi uçtu ve Lo Feng'in önünde durdu. Kabin kapısı açıldı ve daha önceki genç de dahil olmak üzere 3 beyaz cübbeli kişi dışarı çıktı. Majesteleri Lo Feng, lütfen. Lo Feng anında mesafeyi kapattı ve gemiye girdi.
İblis daha görkemli ve uzundu, evren gemisi onun etrafında dönen bir sinek gibiydi. Kontrol odası. Lo Feng şöyle bir baktı, bazen görkemli dağdaki mağaraları görebiliyordu ve bu mağaralar soğuk havayla doluydu. Majesteleri Lo Feng, İblis notu dağı, İblis Dağı'nın yaklaşık yarısını kaplıyor. Büyüklüğü nedeniyle, dağın kendisine trilyonlarca giriş var. Beyaz cübbeli genç işaret etti. Uzaktaki dağda, birkaç kilometreden yüzlerce kilometreye kadar genişliğe sahip mağaralar kolaylıkla seçilebiliyordu. Majesteleri, girilecek herkesi seçebilir. Bir süre daha uçacağız. Lo Feng emretti. Evet. Bir süre sonra gemi kanyondan iyice uzaklaşmıştı. Ancak o zaman Lo Feng girmek için bir mağara seçti. Dağın eteğinde bazıları büyük, bazıları küçük birçok saray inşa edildi. Buzdağının eteklerine yakın bir yerde, 10.000 km uzunluğunda, tamamen yeşili, saray gibi bir şemsiye vardı. Yeşil zırhlı bir grup görevli orada duruyordu ve bu görevli grubunun hepsi kolaylıkla koca bir ülkeyi yok edebilirdi. Hepsinin yeşili bir yılan kuyruğu vardı ve üzerinde yoğun pullar vardı. S.O.O. Lo Feng'i taşıyan gemi daha önce sarayın önünde durdu, kapı açıldı ve beyaz cübbeli genç, dışarıda saygıyla durarak tek başına girişe doğru uçtu. "Zhe-Ejhang, gir." Yumuşak bir ses yankılandı. Beyaz cübbeli genç gözlerini biraz kıstığında şok olmuş görünüyordu, ancak yine de saygı dolu bir bakışı korudu ve tapınağa girdi. Saray çok büyük ve karmaşıktı. Beyaz cübbeli genç bir süre içeri doğru uçtu ve sonunda soğuk, büyük bir saraya ulaştı. Bu sarayın genişliği ve yüksekliği birkaç litreydi. İçeride herhangi bir asa yoktu, sadece 1 kilometre yüksekliğinde, içinde korkunç bir silüetin oturduğu taht görülebiliyordu. "Selamlar yetkili Poyu." Beyaz cübbeli genç eğilerek selam verdi. Tahttaki silüete bakmaya cesaret edemedi. "Lo Feng girdi mi?" Nazik ses yankılandı. "Evet, majesteleri Lo Feng az önce içeri girdi." Beyaz cübbeli genç, "Şeytan otlağına girdi," dedi. Nazik ses devam etti, "Dışarı çıktığında onu benimle buluşmaya getirin." "Evet." Beyaz cübbeli genç eğilerek selam verdi. "Zhe-Ejhang, gidebilirsin." Yumuşak ses şunları söyledi. "Evet." Genç artık konuşmaya cesaret edemiyordu, hızla sarayı terk edip soğuk yerden çıktı. Dışarı çıkınca ancak o zaman rahat bir nefes aldı, resmi Poyu hasta bir piç. Onun ruh hali mantıksız ve beni istediği zaman rastgele öldürebilir, bu adaletsizlik olur. Neyse ki bugün hiçbir şey olmadı. Faydaların olduğu yerde rekabet olurdu. Virtual Üniversite şirketi gibi devasa bir dev için iç departmanlar arasında kesinlikle rekabet olurdu, ancak hepsi bastırılmıştı. Ancak Poyo gibi bir varlık için bir sektör lordunu rastgele öldürmek hiçbir anlam ifade etmiyordu. Lo Feng, Bolan ve bu tür insanlara büyük saygı duyulurdu, onlar şirketin meyveleri gibiydiler. Ama bunun tek nedeni onların dahi olmalarıydı, dolayısıyla saygı görüyorlardı. Ve Zhe-Ejhang gibi sektör lordu seviyesine ulaşana kadar çabalamak zorunda kalan insanlar için her zaman temkinli davranması gerekiyordu. Pozisyonu yeterince yüksek değildi, sırf kötü bir ruh halinde oldukları için üst seviyeler tarafından kolayca öldürülebilirdi. O soğuk sarayın içinde, tahtın çok yukarılarında devasa bir silüet uçtu ve tahtın içine indi. 10 metre uzunluğunda yeşil yılan kuyruğu olan bir insandı. Vücudunun üst kısmı tek kelimeyle mükemmeldi, özellikle de uzun yeşili saçları. İnsanın ruhunu bile baştan çıkaran mutlak güzellik, sarayın derinliklerine bakan, sanki trilyonlarca yıl ötedeki bir yere bakan büyüleyici gözleri. Ha! Ha! Aniden manik bir kahkaha attı, "Ha ha ha! Fırsat geldi." Yavaşça mırıldandı. Daha sonra, vücudu hızla değişmeye başladı, yeşili kuyruğu küçüldü ve iki çıplak ayak haline geldi, aynı anda vücudunda kıyafetler büyüdü ve 8 metre boyunda mutlak bir güzelliğe dönüştü. "Önce krediye tahsil edeceğim. Onu öldürmek yalnızca ilk adımdır." Mutlak güzellik yavaşça mırıldandı ve ortadan kayboldu. Birkaç dakika sonra, koyu kırmızı bir gezegenin içinde, İblis Dağı'nın etrafında dönen 9 gezegenden biri, bir evren gemisi hızla içeri girdi. Gezegende, antik bir şehrin alanı 10.000'liydi.
Bu gezegendeki ilk 3 mezhepten biriydi, Bin Yıldız mezhebi. Gürültü. Bin Yıldız tarikatının büyüklerinin hepsi hızla içeriden dışarı çıktı, bazıları sessiz noktalardan koşarak geldi. Sadece birkaç dakika içinde hepsi mezhebin türbesine koştu. Tapınak, neden tapınak? Çünkü bir tanrı vardı ve bu nedenle türbe inşa edildi. Şu anda bu mezhepte 1000 ölümsüz yıldız vardı. Tarikat lideri neden bizi bu kadar acil çağırdı? Bilmiyorum. Acele edin, lider bizi daha önce hiç bu kadar acil aramamıştı. Sektör lordları ve alan lordları hızla 1000 yıldız kutsal topraklarına akın etti. Tapınağın içinde, yukarıda görkemli tahtta güzel bir bayan oturuyordu ve aşağıda 2 adet 1 metrelik siyah boynuzlu yaşlı bir adam vardı, bu 1000 yıldız mezhebi lideri 1000 yıldız büyüğüydü. Tarikat lideri. Tarikat lideri. Sektör lordları ve alan lordları koşup saygıyla eğildiler. Efendi Bing. Siyah boynuzlu yaşlı adam saygıyla diz çöktü. 1000 yıldız mezhebinden en yakın sektör lordları ve alan lordları bir araya geldi. Toplamda 6 sektör lordu ve 53 alan lordu var. Usta, siyah veya gümüş beyaz boynuzlu sektör lordları ve alan lordlarının hepsi şaşkına dönmüştü. Tahttaki güzel bayan tapınağın girişine baktı, şekilsiz bir enerji kapıyı iterek açıyor gibiydi. Gümbürtü. Kapı otomatik olarak açıldı ve sektör lordları ile alan lordlarını daha da gergin hale getirdi. Hepsi tahttaki güzel silüete bakmaktan kendini alamadı ama onun görünüşünü göremediler. Yalnızca doğal bir korku duygusu hissetmelerine neden olan biçimsiz bir baskıyı hissedebiliyorlardı. Şeytan Dağı'nı geçenler solda durun. Geçmeyenler ise sağda. Yumuşak bir ses yankılandı. Sanki kontrol ediliyorlardı. 59 doğal olarak iki tarafa geçti. Bunlardan 32'si solda, 27'si sağda duruyordu. 6 kişi kalsın. 6 yeşili ışık yukarıdan indi ve 27 sektör lordu ile alan lordunun arasına indi. Bunlardan 3'ü sektör lordlarıydı ve 3'ü de 9. seviye alan lordlarıydı, geri kalanınız gidebilirsiniz. Kapı otomatik olarak tekrar açıldı. Diğer 53 sektör ve alan lordu kuklalar gibi dışarı çıktı ve ardından kapı tekrar kapandı. Tapınağın dışında. Neler oluyor? Az önce ne oldu? Tarikat lideri bizi toplamadı mı? Neden yine dışarıdayız? Sektör ve alan lordları adeta rüya gibi bir durumdaydılar, daha önce tapınakta ne olduğunu net bir şekilde hatırlamadan bakıştılar. Hepiniz geri dönün. Derhal. Soru sormak yasaktır. Zihinlerinde eski, kızgın bir ses yankılanıyordu. Evet, tarikat lideri. Grup hemen itaat etti ve her yöne dağıldı. Tapınağın içinde. Güzel bayan tahtta oturuyordu ve 3 sektör lorduna ve 3 alan lorduna bakıyordu. 1000 yıldız tarikatı için çalışmak bizim için onurdur. Usta ne isterse ve emrederse, bizim 1000 yıldız tarikatı müritlerimiz onu tamamlayacaktır. Siyah boynuzlu yaşlı adam 1000 yıldız büyüğü saygıyla söyledi. Bölüm 560, Kişisel hazırlık, 3 sektör lordu ve 3 alan lordu son derece gergindi. Diğer savaşçıların kukla gibi bakışlarla gittiklerini görebiliyorlardı. Sektör lordlarına hiçbir eyleme gerek kalmadan kontrol edebilmek ve mezhep liderinin orada bir hizmetçi gibi diz çökmesini sağlamak. Önlerindeki bu varlık, sanal evren şirketi içinde bile mutlak bir varlık olmalıdır. 1000 yıldız, gidebilirsin. Güzel bayan sipariş verdi. Evet. Siyah boynuzlu yaşlı adam sol taraftaki kapıdan hızla çıktı. Geride sadece yukarıdaki güzel bayan ve 6 kişi kalmıştı. Altınız, dikkatli bakın. Güzel bayan ortaya işaret etti. Hemen sol elinin işaret ettiği yerden hafif şekilli bir ekran belirdi ve ekranda renkli zırhı giymiş siyah saçlı genç Lo Feng görüntülendi. Ekranda ayrıntılı ölçümleri ve verileri gösteriliyordu. Bu kişiyi öldürmeni istiyorum. Ekrandaki bu. Bayan dedi. Aşağıdaki 6 kişi hemen şüphelendi, büyük bir varlık, mezhep liderlerinden bile daha güçlüydü, onlara bir kişiyi öldürmelerini sağladı, bu kişi ne kadar güçlüydü? O, yalnızca evren seviyesi 9'da. Bayan nazikçe dedi. Sadece evren seviye 9 mu? Aşağıdaki 6 kişi rahat bir nefes aldı. Bunların arasında 3 adet 9. seviye alan lordu vardı ve 9. seviyedeki bir evreni öldürmek bir karıncayı öldürmek kadar kolaydı. Ancak onu küçümseme. Bayan ekranı işaret etti. Alışım zırh giyiyor,
Çok normal görünebilir ama yine de E9 seviyesindeler. Ancak bu kadar basit bir zırh savunması, genetik zırhın tam savunmasıyla karşılaştırılamaz. Ancak bunun altında bulutla temas eden bir zırh katmanı var. Bulutla temas asması mı? Altısı da şüpheliydi. Ekranda veriler belirdiği anda kadın devam etti, bulutla temas eden sarmaşık, özel bir yardımcı bitki yaşam formu. Deriyle birleşerek zırh veya kırbaç gibi davranabiliyor ve birçok şeye dönüşebiliyor ve sürekli gelişebiliyor. Nokta. Ve bulutla temas eden asması alan Lord'u seviye 9'da. Bulutla temas eden sarmaşığın gücü istediği zaman dönüşebilir ve yaşam enerjisi son derece güçlüdür. Gücü genellikle aynı seviyedeki bir insandan çok daha güçlüdür. Dolayısıyla siz 3 alan Lord'u seviye 9'lar muhtemelen onun tek başına zırhı tarafından kolayca öldürüleceksiniz. Bayan dedi. Aşağıdaki 6 kişiden 3 alan Lord'u anında şok oldu. Gizemli, hasta, memleketleri, bitki yaşamının bu kadar yardımcı olduğunu hiç duymamıştı. Bitki yaşam formunu kullanan 9. seviye bir evren ve 9. seviyedeki bir etki alanı Lord'unu kolayca öldürebilir mi? Bu çok saçmaydı. Siz 3 sektör Lord'u, aranızda en zayıfınız 5. seviyedeki sektör Lord'u, en yükseğiniz ise 9. seviyedeki sektör Lord'u. Onunla karşılaştığınız sürece onu kolayca öldürebilmelisiniz. Bayan, 3 alan Lord'u seviye 9'a gelince, onunla karşılaşırsan ölürsün dedi. 3 alan Lord'u konuşmaya cesaret edemeden endişeyle dinlediler. Buna lazer silahı denir. Kadın elini çevirdi ve hemen 3 adet otomat silah ortaya çıktı. 1 metre çapında, toplam 3 metre uzunluğunda 3 lazer silahı. Gümüş beyazı bir malzemeden yapılmıştı ve üzerinde hiçbir gravür yoktu. Açıkçası bu, otomat yarışının tarzıydı. E9 lazer silahları. Bayan kayıtsız bir şekilde şöyle dedi, mutlak seviyeli bir lazer silahının hazırlanması sadece 0,1 saniyeye ihtiyaç duyuyor. Bu silahın bir vuruşuyla E9 sınıfı malzemeyi delebilir ve 9. seviye bir sektör Lord'u savaşçıyı bile öldürebilirsiniz. Hanımın sözleri az önce yankılandı ve aşağıdaki 6 kişinin ifadeleri değişti. Silahlara bakarken gözleri parlıyordu. Cennet gibi. Delilik. Uçsuz bucaksız evrenden tamamen habersiz değillerdi. Onlar da evrende önemli olanın güç olduğunu biliyorlardı. Orada bile sektör lordlarının özel yetkileri ve statüleri vardı. Sektör lordu olmak ne kadar zordu? 6 kişiden hangisi cehennemi ve zorlukları yaşamamıştı? Ancak basit bir teknolojik silah, bu silahı kullanan zayıf bir kişi bile 0,1 saniyede hazırlanıp 9. seviye bir sektör lordunu öldürebilir mi? Bu delilikti. Bu seviyedeki teknolojik silah, insanlığın evren ülkeleri arasında bile hala mutlak yüksek seviyeli bir silahtı ve fiyatı son derece pahalıydı. Birçok sektör lordunun tüm serveti, bu E9 sınıfı lazer silahlarından birinin küçücük bir kısmını bile almaya yetmiyordu. Bu 3 E9 sınıfı lazer silahlarını normal ölümsüzlerin bile karşılayamayacağı bir şey. Bu 3 E9 sınıfı lazer silahı üçünüz tarafından geçici olarak kullanılacak. Kadın el salladı ve 3 silah 3 alan lorduna doğru uçarak önlerinde süzüldü. 3 alan lordu tamamen gümüş beyazı teknolojik silaha geniş gözlerle baktı. Ne güzel bir yapı. Korkunç varil. Bu küçük şey, bir silah, 9. seviyedeki normal bir sektör lordunu öldürebilir mi? Üçünüz zayıfsınız ve hepiniz dövüşçüsünüz. Bu siyah saçlı serseriyle tanışsanız bile sizinle uğraşmaz. Kadın, onun gözünde üçünüzü birden öldürebilir dedi. 3 alan lordu başlarını salladı. Ve seni küçümsediği ve seni bir tehdit olarak görmediği için bir şansın olacak. Bayan şöyle dedi, güçlerinizin birleşimiyle, bulutla temas eden sarmaşığın saldırısıyla karşılaşsanız bile, 0,1 saniye dayanabilirseniz, onu vurmaya yetecek kadar enerji depolayabileceksiniz. Anlaşıldı. Evet. Onu kesinlikle öldürebileceğiz. 3 alan lordu heyecanla cevap verdi, cevaplarının hepsi farklıydı. Yan taraftaki 3 sektör lordu lazer silahlarına baktı. Gözleri parlarken tahttaki kadın soğuk bir şekilde şöyle dedi, siz 3 sektör lordu, sadece güçleriniz yeterli olmalı. Hedefin görünüşünü ve zırhını unutmayın. Evet. Altısı saygıyla cevap verdi. O sizden farklı. Bayan şöyle dedi, onun serveti tek başına mezhep büyüğünüze bile kaybetmez.
Dolayısıyla hazırlıklı olacaktır. Görünüşünü, zırhını ve benzerleri değiştirebilir. Unutmayın, ne olursa olsun evrenin 9. seviyesindeki biriyle karşılaştığınız anı hatırlayın, öyle görünüyor ki, harekete geç. Bulutla temas eden asma gövdesini keşfedersen, hedefi doğrulayabileceksin. Alan lordu seviyesine veya sektör lordu seviyesine ulaştığınızda, hareket etmeyin. Bu seferki hedefin o. Siz 3 alan lordu açıkça hatırlıyorsunuz. Bir sektör lorduyla karşılaşırsanız kaçın. Eğer sizi gerçekten öldürmek istiyorlarsa, saldırmak için lazer silahını kullanabilirsiniz. Bir alan lorduyla karşılaşırsanız sadece kaçın. Herhangi bir evren seviyesine öldürün. Eğer bulutla temas eden sarmaşığı keşfedin, sonra lazer silahını kullanın. Çünkü lazer silahlarınız en fazla 9 atış yapabilir, bu 9 atıştan sonra enerjisi tükenecektir. Evet. Altısı da buna uydu. Altısı, 3 alan lordu ve sektör lordu olmalarına rağmen, önlerindeki bu varlığın açıkça 3 alan lorduna umut bağladığını anlamıştı. Bu siyah saçlı genç kesinlikle şanssız. Büyük bir varlığın aslında ona kin besliyor ve böylesine hain taktikler uyguluyor. Kimliğini ve statüsünü bilmiyoruz ama aslında bu varlık kendisini öldürmeye cesaret edemiyor, bunu onun yerine bize yaptırıyor. Kimin umurunda? Zaten Şeytan Dağı'nda öldürmeye sanal evren şirketi tarafından izin veriliyor. Akıllarından birçok düşünce geçti. Eğer onu başarılı bir şekilde öldürmeyi başarırsanız, siz altınız, 1000 yıldız mezhebi dahil, benim tarafımdan ağır bir şekilde ödüllendirileceksiniz. Bayan dedi. Umarım altınız beni hayal kırıklığına uğratmazsınız. Eğer bırakırsanız bunun sonucunun ne olacağını bilmeniz gerekir. Bayan kol dayanağını nazikçe kavrayıp ovuşturdu, çatlamaya ve parçalanmaya başladı. Altısı da şok oldu. Bu görevi tamamlamak için hayatlarımızı adayacağız. Altısı buna uydu. Bayan başını salladı. Görkemli İblis Dağı'nın içinde. Mağaralar ve kanyonlar uçsuz bucaksız siyah bir denizdi ve her taşın yüzeyinde soğuk bir buz tabakası vardı. Duvarlar olsun, yer olsun hepsi o soğukla kaplıydı. Biçimsiz soğuk, bulutlarla temas eden zırhını delip geçerek cildine acı veren Lo Feng'in kaşlarını çatmasına neden oldu. Burası Demon Notlar ve zaten bu kadar soğuk. Buzdağı daha da çılgın olmalı. Yavaşça nefes aldı ve soğuk havanın ciğerlerine girdiğini hissetti, anında iç organları uyuştu. Hava yeterince soğuk. Aniden durdu. Bu mağara en az 10 kilometre yüksekliğinde ve 80 kilometre genişliğindeydi. Hatta bu devasa mağaranın içine koca bir şehir bile inşa edilebilir. Bu kadar çok yol mu var? Lo Feng ileriye baktı. Yüzlerce patikaya uzanan irili ufaklı pek çok mağara vardı. Ulu. Rüzgarın sesi pek çok geçitte uluyordu, neredeyse bir iblisin çığlığı ya da kurdun ulması gibi. Yaratılan sesler çok tuhaftı, ara sıra yüksek ve düşük frekanslar Lo Feng'in bilincine ve ruhuna nüfuz ederek içinde gürültüsüz bir hipnotizma yaratıyordu. Bu düzeyde bir hipnotizma ile denemeye cesaret edebilirsin, HMPH. Onun bilincinde. Lo Feng'in iradesi bir bıçak kadar keskindi. Anında toplandı ve soğuk ve yoğunlaşmış keskin bir bıçak oluşturdu. Yaklaşan herhangi bir hipnozu bile kırardı. Bu, Blood dünyasının öldürücü aurasında 80 yıllık eğitiminin ardından iradesinin sınırına ulaşmasıydı. İkinci kardeşi Yıldırım Tanrısı onun sınırda olduğunu düşünüyordu. Gerçekten de öyleydi ve her zaman da öyleydi. Ayna gibi soğuk, bıçak gibi keskin. Hiçbir taviz vermeden. Şeytan notu da, farklı bölgelerin farklı seviyeleri vardır. Ona yenik düştüğüm anda, hiçbir mücadele şansım olmadan yaşayan bir kukla olacağım. Dikkatsiz olamam. Ve yerli savaşçıların ve vahşi hayvanların tehdidi var. Daha önceki plana göre hareket edeceğim. Lo Feng buzun içinde durdu, hızlı bir şekilde renkli zırhını çıkardı ve sadece bu görev için hazırladığı tamamen gümüş zırhı aldı. Bu, 9 yıldızlı okyanusta en yaygın olan zırhtı. Malzemesi F sınıfı metaldi. Belkünmo gemisi gibi bir gemi inşa etmek için F sınıfı bir metal kullanmak onun yapabileceğinin ötesinde bir şeydi. Ancak sadece bir zırh inşa etmek onun için hiç de zor değildi. Bu imkansız bir görev, önceki tehlikeli seviyeye benzemiyor. O renkli zırh kesinlikle yeterli değil.
Lo Feng hemen gümüş zırhını giydi ve bilezik ekranını alnında iki siyah boynuz oluşturan bulutla temas eden zırhla bağlantı kurarak saklama halkasına koydu. Bu iki koyu kırmızı boynuz uzadı ve yavaş yavaş rengi siyaha dönüştü. Kara boynuzlar. Basit ve sıradan gümüş zırh. Sırtındaki siyah bıçak. Tüm vahşi enerjisi tamamen büyümüştü. Çok güzel. Aborjinler arasında cinayetler yaşanacak olsa da bu normal bir durum. Kimliğim ortaya çıktığı anda çılgınlık yaşanacak. Bu kırmızı kimlik etiketi çok tehlikeli, eldeki sıcak kömür gibi. Ancak Lo Feng kırmızı etiketi saklama yüzüğünde saklıyordu. Daha sonra kendime siyah kimlik etiketi takmam gerekecek, eğer kılık değiştireceksem bunu sonuna kadar yapmak zorundayım. Lo Feng çok açıktı. Balığı ancak yeteneğiyle yakalayabilirdi, yerlilerden biri kılına girerek tehlikeleri önemli ölçüde azaltabilirdi. Yani, ilerideki yüzlerce geçitten birine rastgele seçti, derinlere doğru uçtu ve Demon Not Dağı'nın derinliklerine doğru yolculuğuna başladı.